Matematik yalan söylemez. Japonya aslında 30 yıl önce batmalıydı. İlginçtir ki sokaklarda tek bir çöp, tek bir kavga bile göremezsiniz. Ama insanların yalnız kalmamak için saati bazen 50 doları bulan sahte bir aile kiraladığı, saniyeyi bile şaşmayan o kusursuz trenlerin altında intihar etmek için sıraya girdiği tuhaf bir laboratuvar ülkesi gibidir. İnsan bazen bu kusursuzluğun bir başarı mı yoksa devasa bir teslimiyet mi olduğunu merak ediyor. Aslında Japonya'da bir diktatör yok. Ama herkes görünmez bir el tarafından çizilmiş o dar çerçevenin içinde yaşamaya ikna edilmiş gibi. İkinci Dünya Savaşı öncesi Japonya bir ülkeden ziyade devasa bir inanç sistemine benziyordu. Halk imparatoru yaşayan bir tanrı olarak görüyor. 1000 yıllık samuray disiplinini modern savaş makinalarıyla birleştiriyordu. Ancak 1945 yılında her şey bir sabah içinde bitti. 2 atom bombası ve mutlak bir yenilgi. Japonya sadece binalarını değil, ruhunu da kaybetti. Tanrı dedikleri adamın aslında sadece bir insan olduğunu gördüklerinde toplumun elinde sığınacak hiçbir değer kalmamıştı. İşte bu büyük boşluğu dolduranlar o dönemin kilit kurumu olan Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bürokratları ve sanayi devleri oldu. Ortada gizemli bir güç yoktu. Çok net bir devlet politikası vardı. Halkın o itaat etme ve grup disiplini kodlarını aldılar ve bu enerjiyi fabrikalara kanalize ettiler. 1950'deki Kore Savaşı ise Japonya için dönüm noktası oldu. Amerika bölgedeki lojistik ihtiyacını karşılamak için Japonya'ya devasa kaynak akıttı. Dönemin yöneticileri bu kaynağı sadece fabrikalara değil, toplumu yeniden dizayn etmeye harcadı. Eğitim sistemi çocukları birey olarak değil, birer üretim dişlisi olarak yetiştirmek üzere sert reformlardan geçti. Bu da bir rüşvetti aslında. Özgürlüğünüzü ve vaktinizi bu disiplinli sisteme teslim ederseniz biz de size açlık korkusu çekmeyeceğiniz güvenli bir hayat vereceğiz. Halk bu teklifi seçmedi. O günün çaresizliği içinde buna sığındı. Peki bu sistemin asıl kahramanı kimdi? Salaryman. Bu kavramı sadece maaşlı çalışan olarak görürsek hata yaparız. Salaryman Japonya'nın kurumsal samurayıydı. Bir şirkete girdiğinizde artık emekli olana kadar oradaydınız. Şirket sadece iş yeriniz değil, aileniz, sosyal çevreniz ve devletinizdi. O dönemde bir salaryman olmak en yüksek toplumsal statüydü. Eğer bir şirkete kapak attıysanız bankalar size kolaylıkla kredi verir. Toplumsal statünüz üst seviyelere çıkardı. Bu insanlar sabahın köründe evden çıkıp gece yarısına kadar ofis masasına çakılmayı sadece bir iş olarak görmediler. Japonya'da giri denilen çok köklü bir ödev ahlakı vardır. Eğer siz masanızdan erken kalkarsanız bu sadece sizin işinizin bittiği anlamına gelmez. Beraber savaştığınız iş arkadaşlarınızı ve ülkenin kalkınma mücadelesini yarı yolda bıraktığınız anlamına gelirdi. Şirket bir patron değil, bir vatan gibi görülüyordu. İşte bu yüzden ofis koltuklarında aşırı yorgunluktan uyuyakalmak bir utanç değil. Bu kutsal dava için verilmiş bir madalya gibi algılanıyordu. Peki bu kadar çalışma ne içindi? Cevap 1 Ekim 1964 sabahı Tokyo garından hareket eden beyaz burunlu devde gizliydi. Shinkansen. Türkçesiyle mermi tren. Bugün hepimiz hızlı trenlere alışığız ama 1964 dünyasını bir hayal edin. Trenlerin çoğu hala kömürle ya da ilkel dizel motorlarla çalışıyordu. Japonya dünyanın ilk hızlı tren hattını inşa ederek saatte 210 km hıza ulaştı. Bu tren sadece Tokyo ve Osaka'yı birbirine bağlamıyordu. Dünyaya şu mesajı veriyordu. Biz dün atom bombasıyla yerle bir edilen o halkız. Ama bugün sizin hayal bile edemediğiniz teknolojiyi rayların üzerine koyduk. Shinkansen, Japonya'nın artık bir kurban değil, dünyanın teknoloji lideri olduğunun ilk somut kanıtıydı. Bu teknolojik gövde gösterisinden sadece 10 gün sonra Tokyo Olimpiyatları başladı. Bu sıradan bir spor organizasyonu değildi. İkinci Dünya Savaşı'nda saldırgan ve tehlikeli olarak görülen bir milletin kendini dünyaya yeniden tanıtma töreniydi. Japonya bu olimpiyatlar için şehrin altını üstüne getirdi. Devasa otoyollar, modern stadyumlar ve dünyanın ilk renkli televizyon yayını uydusunu kullandılar. Bu oyunlar uydu aracılığıyla canlı yayınlanan ilk olimpiyat olarak tarihe geçti. Ülkemizde 1 Mayıs 1964'te TRT'nin kurulmasıyla ilk modern yayıncılığın temeli atılmıştı o dönem. Bu oyunların en vurucu anı ise meşaleyi taşıyan kişiydi. Yoshinori Sakai. Bu genç Hiroşima'ya atom bombası atıldığı gün doğmuştu. Japonya tüm dünyaya şunu söylüyordu. Küllerimizden doğduk. Barışçıl ve yüksek teknolojili bir gelecek inşa ediyoruz. İşte o günden sonra Made in Japan etiketi bir savaş artığı değil,
kalitenin ve geleceğin simgesi haline gelmeye başladı. Bu disiplin ve teknolojik sıçrama 70'lere gelindiğinde Japonya'yı dünyanın fabrikasına dönüştürdü. Artık sadece hızlı trenler yoktu. Evlerin içine girmeye başladılar. Sony Walkman ile insanların müzik dinleme biçimini değiştirdiler. Toyota sağlamlığı ile Amerikalıların o devasa ve çok yakan arabalarını pazarın dışına itmeye başladı. Japonya artık bir ekonomik mucize değil, dünyanın yeni hakimi gibi görünüyordu. Ancak bu müthiş yükselişin arkasında bireylerin kendi hayatlarından, hobilerinden ve hatta çocuklarıyla geçirecekleri zamandan vazgeçtiği devasa bir toplumsal sözleşme vardı. Herkes zenginleşiyordu ama herkes aynı zamanda o kusursuz işlenen makinenin bir parçasına, bir vidasına dönüşmüştü. Ve 1989 yılına gelindiğinde Japonya o kadar çok para biriktirdi ki bu zenginlik artık mantık sınırlarını aştı. Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nın bahçesi o günlerde koca bir Kaliforniya eyaletinin tüm arazilerinden daha değerli hale geldi. Japon şirketleri New York'un kalbi Rockefeller Center'ı satın alıyor, Japonya tarihin en pahalı sanat eserlerini topluyordu. Refah o kadar kontrolden çıkmıştı ki insanlar cüzdanlarına sığdıramadıkları parayı nereye harcayacaklarını şaşırmışlardı. O dönemin en meşhur görüntüsü şuydu. Gece yarısı Tokyo sokaklarında boş taksi bulmak imkansızdı. İnsanlar yoldan geçen bir taksi şoförünün dikkatini çekebilmek için cüzdanlarından çıkardıkları en büyük banknotları havada sallayarak birbirleriyle yarışıyordu. Sadece bir taksiyi durdurmak için o günün çok büyük bir parası olan 10.000 yenlik banknotları feda etmek o dönemin sıradan bir eğlencesi haline gelmişti. Bu sadece bir zenginlik gösterisi değil, bir gerçeklikten kopuş dönemiydi. Bu pırıltılı tablonun arkasında bir gerçek unutulmuştu. Japon halkı zenginleşiyordu. Ama hala 1950'lerde kurulan, hata yapma lüksü olmayan dar çerçevenin içinde yaşıyordu. Özgürlükten vazgeçmek artık bir hayatta kalma yöntemi değil, sarsılmaz bir standart haline gelmişti. 1989 yılına dışarıdan baktığınızda Japonya'nın dünyayı dize getirdiğini görürdünüz. Ancak içeride aslında devasa bir illüzyon yaşanıyordu. 1985 Plaza Anlaşması'ndan sonra faizler yerlerde sürünmeye başlamış. Piyasaya kontrolsüzce ucuz para pompalanmıştı. Sonuç tarihin gördüğü en büyük varlık balonuydu. İnsanlar o kadar zengindi ki bankalar verdikleri kredilerin geri ödenmemesi ihtimalini akıllarına bile getirmiyordu. İşte o sonsuz bugün arzusu bu sahte bolluğun hiç bitmeyeceği inancıyla perçinlendi. Ancak matematik bu hayali daha fazla taşıyamadı. 1990 yılına gelindiğinde Japonya Merkez Bankası faizleri yükseltme kararı aldı ve o pırıltılı balon bir gecede patladı. Borsa çakıldı, emlak fiyatları yok oldu. Bu kelimenin tam anlamıyla bir yangındı. Normalde bir yangından sonra ne yaparsınız? Enkazı temizler ve yeni bir temel atarsınız. Ama Japonya bunu yapmadı. Yangını evdeki mobilyaların tozunu alarak söndürmeye çalıştılar. Japon yöneticiler bu çöküşün geçici bir arıza olduğuna inandılar. Radikal bir devrim, yani köklü bir dönüşüm yapmak yerine eski analog ve mekanik üretim modelini Kaizen'le, yani küçük adımlarla iyileştirerek bu krizden çıkabileceklerini sandılar. İşte film tam burada kopuyor. Çünkü tam o yıllarda dünya o eski bildiğimiz mekanik üretimden vites yükseltip yazılımın dijital platformların dünyasına doğru çoktan direksiyon kırmıştı. Peki Sony ya da Panasonic gibi devler ne yaptı dersiniz? Zaten miadını doldurmuş, tabiri caizse yanan o analog televizyonların ekran kalitesini %99'dan %99.9'a çıkarmak için tam 30 yıl harcadılar. Oysa dünya artık daha iyi, daha kaliteli bir Walkman peşinde değildi. Walkman'ı tek hamlede tarihe gömecek bir iPhone bekliyorlardı. Japonya yanından son model spor arabalar hızla geçip giderken kendi at arabasının tekerleklerini pırlantadan yapıp onlarla yarışmaya çalıştı. Ortada kusursuz bir işçilik vardı. Ama o işçilik tamamen yanlış yüzyıla aitti. Hani normalde batan bir şirket piyasadan çekilir ve yerini daha taze, daha verimli bir yenisi alır ya. Japonya'da işler böyle yürümedi. Yöneticiler aman kimse işsiz kalmasın, kimse ağlamasın diyerek aslında çoktan iflas etmiş bankaları ve dev holdingleri devlet desteğiyle ayakta tuttular. Ortaya zombi şirketler denilen o yapılar çıktı. Yani matematiksel olarak ölü olan ama devletin serumuyla nefes alan devasa kütleler. Peki bu serumun parası nereden geldi? İşte işin can yakan kısmı burası. Japonya bugün dünyanın en borçlu ülkesi ama bu borç dışarıya falan değil. Bizzat kendi çocuklarının geleceğine. Japonya'nın o ekonomisinin %260'a varan korkunç borcu aslında gelecek nesillerin mirasından çalınmış bir huzur parası. Bugünün rahatını bozmamak için yarını komple rehin verdiler. İnsan haklı olarak soruyor. Neden kimse itiraz etmiyor?
Gençler neden sokağa çıkıp hakkını aramıyor? Çünkü Japonya artık bir gümüş demokrasiye hapsolmuş durumda. Nüfus o kadar hızlı yaşlanıyor ki seçmenlerin ezici çoğunluğu artık emekli maaşını ve mevcut huzurunu her şeyin üzerinde tutan yaşlılar. Siyasiler de koltuğu korumak için doğal olarak gençleri değil, yaşlıları dinliyor. Sistemi kuranlar sürünün en yaşlılarını doyururken kuzuları yani gençleri sessizce feda ediyor. Gençlerin omuzuna öyle bir borç yükü ve öyle bir gelecek kaygısı bindirildi ki artık itiraz edecek nefesleri bile kalmadı. Kurulan bu düzen o kadar dar ve o kadar tavizsiz ki bu çerçeveye sığamayanlar için hayat tam bir cehenneme dönüştü. Karşımızda bu toplumsal baskının iki uç trajedisi duruyor. İlki karoshi. Yani tam anlamıyla ofis masasında aşırı çalışmaktan ölmek. Bu insanlar sistemin kusursuz işlemesi için bizzat canlarını verdiler. O ofis ışıkları gece yarısı bile hiç sönmedi. Çünkü o ışık sönerse her şey yolunda illüzyonunun da karanlıkta kalacağından korktular. İkinci yol ise tamamen pes etmek. Hikikomori. Baskıya daha fazla dayanamayan, dünyadan elini eteğini çekip bir odaya hapsolan 1 milyondan fazla genç. Toplumun o mükemmel ol, uyum sağla dayatmasına karşı verilen en ağır, en dilsiz tepki bu. Görünmez olmayı seçmek. Japonya'da sessizlik bir huzur göstergesi değil. Sessizlik artık bağırmaya gücü kalmamış insanların ortak trajedisidir. O tertemiz sokakların, saniyesi şaşmayan trenlerin altında geleceği çalınmış koca bir neslin sessiz çığlığı var. Peki tüm bu biyolojik ve ekonomik çöküşün ortasında sistem nasıl hala ayakta kalabiliyor? İşte burada Japonya tarihin en garip ve bir o kadar ürpertici sistem hilesini devreye soktu. Onlar bozuk olanı tamir etmek yerine eksik olan her insani parçanın yerine yapay bir simülasyon koymaya başladılar. Yani sistemi tamir etmediler, gerçekliği hacklediler. Çoğu kişi Japonların faks makinesi veya mühür takıntısına bakıp gülüyor. Teknoloji devi ama e-posta atmayı mı bilmiyor diyorlar. Aslında her şeyi biliyorlar ama dijitalleşme hız demektir. Hız ise kontrolün kaybolmasıdır. O faks makineleri ve hanko denilen o geleneksel mühürler aslında birer analog zırh. Hiyerarşiyi ve o dar çerçeveyi korumak için hızı bilerek kasten kesiyorlar. Çünkü bir mührü basmak için geçen o yavaş süreç o kıdemli yöneticinin varlığını ve sistemin kimin patronu olduğunu hatırlatmasının tek yolu. Dijital bir tık hiyerarşiyi öldürür. Ama faks ve mühür o dar çerçeveyi her gün yeniden inşa eder. İş sadece bürokrasiyle de bitmiyor. Asıl kırılma insanın kalbinde yaşanıyor. İnsanlar arasındaki bağlar koptuğunda, aileler küçülüp yalnızlık bir salgın gibi yayıldığında Japonya bu boşluğu duygusal taşeronlukla doldurdu. Gerçek bir bağ kurmanın getireceği o riskli ve yorucu duygularla uğraşmak yerine artık saati 50 dolara kendinize bir eş, bir anne ya da bir parkta yürüyecek bir arkadaş kiralayabiliyorsunuz. Hatta canlı bir canlının sorumluluğunu alamayanlar için robot evcil hayvanlar bile birer aile üyesi haline geldi. Sonuçta ortaya çıkan tablo şu: Japonya artık sadece bir ülke değil, duyguların bile profesyonel hizmetlere devredildiği, her saniyesi planlanmış devasa bir insan simülasyonu. Dışarıdan bakınca her şey pürüzsüz ve kusursuz görünüyor. Ama bu pürüzsüzlüğün altında gerçek insani bağların yerini önceden ödenmiş faturaların aldığı buz gibi bir mekanizma işliyor. Peki bu kadar sahteliğin ve simülasyonun sonunda bizi ne bekliyor? Şimdi neşteri en derine, yani o şık vedaya vuralım. Bugün Japonya'ya baktığımızda karşımızda bir teknoloji devi değil, dünyanın en zengin ama en enerjisiz huzur evi duruyor. Sokaklar hala parlıyor, trenler hala saniyesini şaşmıyor. Ama o meşhur Akiyalar, yani sayıları 8 milyonu aşan o bomboş evler bize bir şey fısıldıyor. Bu evler sadece bir emlak krizi değil. Bu evler benden sonra birinin gelmesine gerek yok diyen bir medeniyetin sessiz istifa anıtları. İşin ürpertici kısmı ise bu vedanın içindeki o mutlak sükunet. Japonya aslında bize şunu öğretiyor: bir toplum yöneticileri veya o görünmez sistem tarafından o kadar iyi terbiye edilebilir ki sonunda kendi yok oluşunu bile büyük bir nezaketle karşılayabilir. Kimse barikat kurmuyor, kimse cam kırmıyor. Sadece yavaşça sahneden çekiliyorlar. Çünkü onlara sunulan o dar çerçeve hayatın kendisinden daha kutsal hale getirilmiş. Buradan çıkarmamız gereken ders sadece ekonomik verilerle ilgili değil, doğrudan varoluşumuzla ilgili. Japonya bize şunu kanıtlıyor: bir toplum zenginlik içinde yaşlanırken aslında yavaş yavaş ve çok şık bir şekilde intihar edebilir. Sessizce, her şeyi kitabına uygun yaparak ve kimseyi rahatsız etmeden. Şimdi ise aynaya bakma sırası bizde. Kendi konforumuz için neleri feda ediyoruz? Kendi hapishanelerimizi hangi standartlarla örüyoruz?
Belki de hepimiz Japonya olma yolundayız. Sadece henüz o kadar zengin değiliz. Ve unutmayın, hiçbir pürüzün olmadığı o kusursuz hayat aslında hiç yaşanmamış bir hayattır. Geri kalanı zaten biliyorsunuz.